Maaş günü banka hesabına baktığında o gelen hissi bilirsin. Keşke 5-10 bin lira daha fazla kazansam diye düşünürsün. Ama yıllar geçiyor, olduğun yerde sayıyorsun. Patronun sana %25 ile 30 arası zam yapıyor. İlk başta güzel geliyor kulağa. Sonra markete giriyorsun, fiyat etiketlerine bakıyorsun ve o zammın buhar gibi uçtuğunu görüyorsun. Enflasyon %30'lar civarındayken sen %27 zam aldıysan kulağa iyi gelir ama reel olarak alım gücün düşmüş olur. Kabaca %3 civarı geriye gitmiş oluyorsun. İşte burada durup düşünmen gereken bir şeyler var. Hayat pahalılığı artıyor, evet. Ama asıl sorun senin aldığın veya daha doğrusu almadığın belirli kararlar. Mesai saatleri içinde seni hapiste tutan görünmez tuzaklar var ve bu tuzaklar yüzünden çoğu kişi 5-10 yıldır aynı gelir seviyesinde takılı kalıyor. İşin tuhaf tarafı şu. Bu tuzakları bir kere görünce artık görmezden gelemezsin. Her yerde fark etmeye başlarsın. Neden bunları okulda öğretmiyorlar diye sorarsın kendi kendine. Eğer maaşının yerinde saymasından bıktıysan ve gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, şimdi abone ol butonuna bas. Çünkü birazdan anlatacaklarım hayatını değiştirebilir. Birinci tuzak. İşvereninin senin çıkarlarını düşündüğünü sanmak. Sert geliyor biliyorum ama bu iş dünyasının gerçeği. İşveren senin arkadaşın değil. Kötü bir insan olduğundan değil, işletmenin doğası bu. Şirketin amacı senden mümkün olduğunca fazla değer alırken mümkün olduğunca az ödemek. Biz bir aileyiz derler. Seni değerli buluyoruz derler. Burada yükselme fırsatın var derler. Bunların bir kısmı doğru bile olabilir. Ama hepsi şirketin kâr hanesinin altında kalıyor. Sen şu anki maaşınla üretken olmaya devam ettiğin sürece sana daha fazla para vermeleri için hiçbir finansal sebepleri yok. Sen zorlamadıkça bu değişmez. Tanıdığım biri var, aynı şirkette 12 yıl çalıştı. Sadıktı, güvenilirdi, çok çalışıyordu. Aylık 40 bin lirayla başladı, 50 bin liraya çıktı. Kulağa ilerleme gibi geliyor değil mi? Ama hesabı yap. 12 yılda toplam artış sadece %25. Bu, enflasyon karşısında çoğu zaman geriye gitmek demek. Enflasyonun bile altında. 5. yılında ayrılsa çok daha iyi durumda olurdu. İkinci tuzak. Aynı şirkette çok uzun kalmak. Her yıl iş değiştir demiyorum, o da sürdürülebilir değil. Ama bir denge noktası var ve çoğu kişi bunu tamamen kaçırıyor. Genelde 3 ila 5 yıl sonra içerideki maaş artışın yavaşlamaya başlıyor. Şirket senin giriş ücretini zaten pazarlık etmiş, seni tutmak için enflasyonun biraz üzerinde zamlar veriyor. Oysa aynı becerileri başka bir şirkete götürdüğünde doğru zamanda doğru rolde %15 ile 30 bandında artış yakalaman mümkün. Yeni şirket senin tecrübeni satın alıyor. Matematiği düşün. 10 yılda %3 yıllık zamla enflasyonu zar zor geçersin. Ama aynı sürede 4 kere iş değiştirip her seferinde %20 artış alırsan tamamen farklı bir gelir seviyesine çıkarsın. Üçüncü tuzak. Piyasa değerini bilmemek. Bu beni çıldırtıyor çünkü düzeltmesi çok kolay. Çoğu kişi kendi pozisyonunda, kendi tecrübesiyle ne kadar kazanması gerektiğini bilmiyor. Şu anki maaşını kabul ediyor ve bunun makul olduğunu varsayıyor. Değil. Yılda 100 bin lira masada bırakıyor olabilirsin, haberin bile yok. Kariyer.net, LinkedIn, Indeed gibi siteler piyasa verilerini paylaşıyor. Ama çoğu kişi bakmıyor bile. İşe alan şirketler piyasayı biliyor. Sen pazarlık yaparken araştırma yapmış birine karşı oynuyorsun. Sen yapmamışsan tabii ki kaybedersin. Dördüncü tuzak. Zam istemekten çekinmek. Zam istemenin kabalık veya nankörlük olduğunu düşünüyorsun, o yüzden istemiyorsun. İmalar yapıyorsun, iyi performans gösterip birinin fark etmesini umuyorsun. İnsanlar zihin okuyucu değil, müdürün de maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Sen açıkça zam istemezsen, kattığın değeri ve piyasa verisini ortaya koymazsan, şirketin belirlediği değeri kabul etmiş oluyorsun. Daha fazla para istemek nankörlük değil. Değerine ve piyasa koşullarına göre çalışma şartlarını müzakere ediyorsun. Bu programlama hayat boyu yüz binlerce liraya mal oluyor. Beşinci tuzak. Risk almaktan korkmak. İnsanlar sevmedikleri işlerde, onları değersizleştiren şirketlerde kalıyor çünkü risk almanın finansal olarak sorumsuzluk olduğunu düşünüyorlar. Ama yerinde kalmak da risk. Becerilerinin eskime riski var. Daha iyi fırsatları kaçırma riski var. 50 yaşında uyanıp 30 yılını seni asla takdir etmeyen bir yerde geçirdiğini fark etme riski var. 5 yıllık durgun maaş, birkaç aylık geçiş sürtünmesinden çok daha pahalı. Çoğu kişi yeni işlere 3 ila 6 ay içinde adapte oluyor ama maaş artışı anında başlıyor. Altıncı tuzak. İlk teklifi kabul etmek. Sonunda başka bir yerde mülakat aldın. Sana iş teklif ettiler. Rakam şu anki maaşından yüksek. Heyecanlandın. Hemen kabul ettin. Tebrikler, masada para bıraktın. İş teklifleri pazarlıktır. Her şey müzakere edilebilir.
Sadece maaş değil, imza bonusu, yıllık izin günleri, uzaktan çalışma, başlangıç tarihi, unvan, hepsi. Şirket sana teklif yaptığında o pozisyon için bütçe ayırmış. Bu bütçe genellikle ilk söyledikleri rakamdan yüksek. Test ediyorlar. Yedinci tuzak. Meşgul olmakla üretken olmayı karıştırmak. Her gün iştesin. E-postalar, toplantılar, işler bitiyor. Yorgunsun. Çok değer yarattığını varsayıyorsun ve şirket sonunda bunu fark edip daha fazla ödeyecek. Ama şirket sana ne kadar meşgul olduğuna göre ödeme yapmıyor. Başka birinin aynı işi ne kadara yapacağına göre ödüyor. Senden çok daha fazla kazanan insanlar mutlaka daha çok çalışmıyor. Farklı çalışıyorlar. Yüksek etkili işlere odaklanıyorlar. Meşgul iş sadece seni yerinde tutuyor. Eğer buraya kadar anlattıklarım sana mantıklı geldiyse, bu video sana yardımcı olduysa beğen butonuna bas. Sekizinci tuzak. Değiştirilmesi, zor beceriler geliştirmemek. Şu anki işinde oldukça iyisin. Tüm sistemleri biliyorsun. Şirketinde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Ama bu beceriler iş piyasasına mutlaka tercüme olmuyor. Ayrılsan kaç şirket öğrendiklerini değerli bulur? Cevap pek fazla değil ise yanlış yere yatırım yapmışsın demek. En yüksek piyasa değerine sahip insanlar birçok farklı şirket ve sektörde talep gören becerilere sahip olanlar. Dokuzuncu tuzak. Daha fazla kazanmak için izin beklemek. 6 haneli gelir kazanan insanlar var, kendi başlarına çözdükleri şeyler yapıyorlar. İşverenlerinden izin beklemediler. Sense 9-5 işinde sana söyleneni yapıyorsun, birinin seni fark edip terfi ettirmesini bekliyorsun. Dünya aslında şöyle işliyor. Kendi fırsatlarını yaratırsın, boşlukları belirlersin, sorunları çözersin, beceriler inşa edersin. Bunların hiçbiri izin gerektirmiyor. Onuncu tuzak. Sadece tecrübenin değerini artırdığını düşünmek. Yıllar ve yıllar tecrübe biriktirdin. Aynı işi 15 yıldır yapıyorsun. Bu tecrübe kesinlikle önemli bir şeye değer, değil mi? Tecrübe sadece anlamlı bir şekilde ilerlediğinde değerini artırır. Yeni şeyler öğrendin, daha büyük sorumluluklar aldın, liderlik becerileri geliştirdin. 15 yıldır aynı şeyi yapıyorsan, bu tecrübe değil, tekrar daha fazla ödeme getirmez. İlerleme getirir. 11. tuzak. Ağ kurmamak tüm profesyonel değerin şu anki işinde yoğunlaşmış. Başka şirketlerde kimseyi tanımıyorsun. Sektöründe bağlantıların yok. Fırsatlar ağlar aracılığıyla gelir. Daha iyi işler ağlar aracılığıyla gelir. Sektöründe 30 kişi tanıyan birinin, sadece iş arkadaşlarını tanıyan birinin asla göremeyeceği fırsatlara erişimi var. Ağ kurmak sadece ihtiyacın olduğunda başlayacağın bir şey değil, sürekli yaptığın bir şey. 12. tuzak. Kendi kulvarında kalmak, X yapmak için işe alındın. Sadece X yapıyorsun, fazlası yok. Bitişik becerileri keşfetmiyorsun. Maaş tavanını aşanlar, etraflarında olup bitenlerin tam kapsamını anlayanlar. Şirketin nereye gittiğini görebiliyorlar, çözülmesi gereken sorunları belirleyebiliyorlar. Bu perspektif genişliği ortalama para kazanan insanları iyi para kazanan insanlardan ayıran şey. 13. tuzak. Yan haklarını müzakere etmemek. Herkes maaş müzakeresine odaklanıp geri kalan her şeyi görmezden geliyor. Ama yan haklar çok para değerinde olabilir. Sağlık sigortası, emeklilik katkısı, esnek çalışma düzenlemeleri, profesyonel gelişim bütçeleri. Şirket maaşta kıpırdamıyorsa daha fazla yıllık izin veya evden çalışma imkanı verebilir. Ama istemek zorundasın. 14. tuzak. Ne kadar paranın mümkün olduğunu küçümsemek. Çoğu kişi düşüncelerini kendilerine makul görünen şeyle sınırlıyor. Belki aylık 80 bin lira kazanmanın gerçekçi olmadığını düşünüyorsun, o yüzden denemiyorsun bile. Kendi kendine sınır koyuyorsun. Ama gerçek şu ki çoğu tavan hayali. Fırsatlar var. Para orada. Daha iyi pozisyonlar mevcut. Sadece sana gelmelerini beklemek yerine peşlerine düşmeye istekli olmak zorundasın. İşte karşında. Çoğu kişiyi maaş artışı durgunluğunda tutan 14 tuzak. Bu tuzakların hiçbirinden kaçmak aslında o kadar karmaşık değil. Hiçbiri özel bağlantılar veya içeriden bilgi gerektirmiyor. Sadece iş sahibi olmaktan, minnettar bir çalışan gibi düşünmeyi bırakıp piyasa değerini anlayan ve aktif olarak inşa eden bir profesyonel gibi düşünmeye başlamanı gerektiriyor. Seçim senin. Ama garanti ediyorum ki 5 yıl sonra risk alıp hamleler yapan kişi, yerinde kalıp işlerin kendi kendine düzeleceğini uman kişiden tamamen farklı bir finansal durumda olacak. Kendi kendine düzelmeyecek. Senin düzeltmen gerekiyor. Eğer bu videoda anlattığım tuzaklardan birine düştüysen yorumlarda yaz, yalnız değilsin.